Saygısız! Sen kimin sofrasında kime bağırıyorsun? Annen yok senin karşında. Haddini yerini bil. Herkese selamlar dostlarım. Öncelikle Uzak Şehir hiç final olmasın diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Dizimizin yeni sezonunda ortalık fena karışacak. Yepyeni bir hikaye bizleri bekliyor. Öncelikle tahminlerime göre Cihan, Alya ve Deniz geçici bir süreliğine İstanbul'a taşınacak. Neden mi? Çünkü Alya, İstanbul'da oldukça kritik bir hasta vakası için görevlendirilecek. Bu vaka birkaç ay sürecek ve Alya bu süreçte İstanbul'da görevine devam edecek. Ama elbette ki bu geçici olacak. Cihan ve Deniz de Alya'yı yalnız bırakmayacak ve onunla birlikte İstanbul'a gidecekler. Ancak içiniz rahat olsun, bu üçlü elbette Mardin'e geri dönecek. Tahminimce sezonun ilk bölümlerinde onları İstanbul'da göreceğiz, yeni bir düzen kurmaya çalışırken, farklı bir hayatı deneyimlerken izleyeceğiz. Ama kalpleri hep Mardin'de olacak ve sonunda geri dönmeye karar verecekler. İşte tam da bu dönüş anı, sezonun en duygusal ve heyecanlı sahnelerinden biri olacak. Çünkü geri döndüklerinde Sadakat Hanım onları karşılayacak. Ancak bu karşılamanın sıcak mı, yoksa buz gibi mi olacağı izleyicileri merakta bırakacak. Ne yazık ki Sadakat Hanım eski tavırlarından pek de uzaklaşmamış olacak. Alya'ya karşı beslediği o içten içe büyüyen nefret, yine su yüzüne çıkacak. Fakat bu sefer Alya çok daha güçlü bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Ne olursa olsun kendisini ezdirmeyecek, ayakta duracak. Bir de unutmadan, Nare ve Şahin cephesinde de büyük gelişmeler var. Bildiğiniz üzere ikili evlenmişti ve ardından uzun bir tatile çıkmışlardı. Yeni sezonda onların da dönüşüne tanıklık edeceğiz. Hatta öyle ki, Alya, Cihan ve Deniz'in döndüğü gün Nare ve Şahin de dönecek. Tam bir aile birleşmesi yaşanacak. Bu birleşme sırasında Sadakat Hanım bile mutlu olacak çünkü uzun zamandır ilk defa herkes bir araya gelecek. İşte bu noktada diziye sevgi ve umut dolu sahneler eklenecek. Fakat sürprizler burada bitmiyor. Çünkü Nare hamile olacak. Evet, yanlış duymadınız. Şahin ilk kez baba olacak, Nare de ilk kez anne olacak. Bu bebek, onların geçmişte yaşadıkları acıları biraz da olsa hafifletecek. Ve bu sefer her şey yolunda gidecek. Hamilelik süreci gayet sağlıklı ilerleyecek. Alya da bu süreçte Nare'ye çok destek olacak, iki kadın arasında daha da güçlü bir dostluk oluşacak. Ama asıl bomba gelişme Alya cephesinden gelecek. Çünkü Mardin'e dönmeden önce Alya ile Cihan arasında romantik bir yakınlaşma yaşanacak ve büyük ihtimalle Alya hamile kalacak. Ancak Alya hamile olduğunun farkında bile olmayacak. Mardin'e geri döndükten sonra mide bulantısı ve yorgunluk yaşamaya başlayınca herkes bir anda onun hamile olduğunu anlayacak. Sadakat Hanım bile bu haberi alınca çok sevinecek. Sanki yıllardır Alya'ya olan nefreti bir anda yok olacak. Torun sevgisi, her şeyi bastıracak gibi görünecek. Ancak ne yazık ki mutluluk kısa sürecek, çünkü Alya, bir süre sonra bebeğini kaybedecek. Bu büyük bir yıkım olacak. Ve bu olayın arkasında büyük bir sır yatacak. Tahminime göre bu kaybın nedeni Mine Hanım olacak. Belki kıskançlıkla, belki kasıtlı olmayan ama ihmalkar bir hareketle bu trajedi yaşanacak. Cihan, bu olay karşısında delirecek. Ve ilk şüphelendiği kişi annesi olacak. Çünkü Sadakat Hanım'ın geçmişteki tavırları yüzünden herkes bu olaydan onu sorumlu tutacak. Belki de ilk defa izleyiciler Sadakat Hanım'a üzülecek çünkü bu sefer o suçsuz olabilir ama kimse ona inanmayacak. Öte yandan Kaya ve Zerrin tarafında da fırtınalar kopacak. Onların da bir bebeği olacak. Ancak bu mutluluk kısa sürecek çünkü devreye Demir girecek. Demir, Zerrin'den hala vazgeçmemiş olacak ve Zerrin'in bebeğini kaçıracak. Bebeği geri vermek için ise tek bir şartı olacak, Zerrin'in onunla birlikte gelmesi. Zerrin büyük bir ikilem yaşayacak. Kaya hem Zerrin'i hem de bebeğini kurtarmak için her yolu deneyecek. Bu süreçte aksiyon ve dram dolu sahneler bizleri bekliyor olacak. Bu arada Alya'nın hamileliği, Deniz için çok özel bir anlam taşıyacak. Çünkü bu bebek onun öz kardeşi olacak. İlk başta biraz kıskanacak gibi görünse de, zamanla çok sevinecek. Öz kardeşi olacağı için içten bir bağ kuracak ve hatta küçük bebek için odasını bile süslemek isteyecek. Yani dostlarım, Uzak Şehir yeni sezonda sadece entrika ve dram değil, aynı zamanda sevgi, dostluk ve aile bağlarını da ön plana çıkaracak. Her karakterin ayrı ayrı derinleştiğini, geliştiğini ve izleyiciye daha da yaklaştığını göreceğiz. Sadakat Hanım bile bir noktada kendi geçmişiyle yüzleşecek. Belki de ilk kez gözyaşı dökecek. Belki de bir sahnede, keşke her şeyi baştan yapabilsem, diyecek. O sahnede izleyicilerin bile gözleri dolacak. Ve elbette daha fazlası da olacak. Belki geçmişten gelen bir karakter yeniden ortaya çıkacak. Belki Cihan'ın hiç bilmediği bir kardeşi vardır, kim bilir.
Ya da Alya'nın İstanbul'daki hastası, onun hayatında iz bırakacak birine dönüşebilir. Uzak Şehir'in senaristleri bu sezon çok daha derinlikli ve çarpıcı bir hikaye hazırlıyor gibi görünüyor ve elbette daha fazlası da olacak. Belki geçmişten gelen bir karakter yeniden ortaya çıkacak. Belki Cihan'ın hiç bilmediği bir kardeşi vardır, kim bilir. Ya da Alya'nın İstanbul'daki hastası, onun hayatında iz bırakacak birine dönüşebilir. Uzak Şehir'in senaristleri bu sezon çok daha derinlikli ve çarpıcı bir hikaye hazırlıyor gibi görünüyor. Ama bu kadarla da bitmiyor. Çünkü Alya'nın İstanbul günleri sadece tıbbi bir görevle sınırlı kalmayacak. Görev aldığı hastanede geçmişte yaşadığı bir kaybın aynısını yaşayan küçük bir kız çocuğuyla özel bir bağ kuracak. Bu bağ, Alya'nın kendi anneliğe dair duygularını yeniden şekillendirecek. Belki de kaybettiği bebeğin ardından bu küçük çocuk Alya'nın hayata tutunma sebebi olacak. Hatta çocuğun ailesi onu evlat edinmekten bile vazgeçecek ve Alya bu çocuğa koruyucu annelik yapmayı düşünecek. İşte burada Cihan ile Alya arasında büyük bir karar verme süreci başlayacak. Gerçekten hazırlar mı? Gerçekten ikinci bir çocuğu büyütebilirler mi? Bu sahnelerde duygusallık zirve yapacak diyebilirim. Sadakat Hanım cephesinde ise şaşırtıcı bir gelişme olabilir. Belki de geçmişten gelen eski bir aşk yeniden onun karşısına çıkacak. Gençliğinde kavuşamadığı biri. Bu kişi Mardin'e iş için gelmiş bir eski komutan ya da öğretmen olabilir. İlk başta Sadakat Hanım her zamanki gururlu tavrıyla onu görmezden gelse de zamanla kalbinin derinliklerindeki yumuşak taraf ortaya çıkacak. Belki de ilk kez kendi duygularıyla yüzleşecek, ilk kez mutlu olmayı hak ettiğini hissedecek. Bu hikaye, Sadakat Hanım'ı ilk defa insanlaştıracak. Seyirci, biz bu kadını hiç böyle görmemiştik, diyecek. Kaya ve Zerrin cephesine geri dönersek, bebeğin kaçırılması olayının ardından işler çok daha karışacak. Zerrin, Demir'in tehdidine boyun eğmemek için kendi canını ortaya koyacak. Bu sahnelerde aksiyon dorukta olacak. Kaya ise Zerrin'i kurtarmak için eski düşmanlarıyla işbirliği yapmak zorunda kalacak. Belki de bu düşmanlardan biri, bir zamanlar Alya'yla da sorun yaşamış bir figür olacak. Geçmişin izleri bir ortaya dökülecek. Ve final sahnesine geldiğimizde, izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor olabilir. Belki Alya'nın İstanbul'daki görev süresi uzar ve onun için bir kariyer teklifi gelir. Bu teklif, onun doktorluk kariyerinde zirveye ulaşmasını sağlayacak bir fırsat olabilir ama bir bedeli de olacak, Mardin'den ve ailesinden uzak kalmak. Alya, hayatında belki de ilk kez, aşk mı, kariyer mi, sorusuyla baş başa kalacak. Bu karar sadece onu değil, Cihan'ı da zor durumda bırakacak. Çünkü Cihan, Alya'yı her şeyin ötesinde sevmeye başlasa da onun mutluluğunu engellemek istemeyecek. Belki de final sahnesi tam da burada, Alya'nın havaalanında bir uçağa binip binmemesiyle kapanacak. Seyirci ekran başında, gidecek mi, kalacak mı, sorusuyla baş başa bırakılacak. Yani dostlarım, Uzak Şehir yeni sezonda sadece dram, entrika ya da aşk değil, aynı zamanda hayatın ta kendisini anlatacak. Seçimler, vazgeçişler, umutlar ve kırık kalplerle dolu bir sezon geliyor dostlarım. Peki sizce Uzak Şehir'in yeni sezonu nasıl olmalı? En çok hangi karakteri görmek istiyorsunuz? Sizce Alya yeniden hamile kalır mı? Sadakat Hanım gerçekten değişebilir mi? Nare ile Şahin'in bebekleri sağlıklı doğacak mı? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalına abone olmayı unutmayın. Evet. Gayret, hele sıkı dur, hele sabır.